Evet, bugün sizlerle yavru köpeğimizin ilk banyosunu yaptıracağız. Bana devamlı gelen sorular var. Yavru köpek ne zaman yıkanır? Köpekler banyo yapar mı? Köpeklere ne zaman banyo yaptırmamız gerekir? Kaç ayda bir banyo yaptırmamız gerekir? Devamlı bu sorular geliyor bana. O yüzden sizlere böyle küçük bir video yapmak istedim. Umarım işinize de yarar. Sizlerin bu sorularına cevap verirken yavru köpeğime de bir yandan banyo yaptırayım ben. Hiç değilse belki görsel olarak da işinize yarayabilir. Eğer ki benim yaptığım gibi köpeklerinizi küçükten yani bebekken, papiyken, yavru köpekken böyle yıkamaya alıştırırsanız büyüdükçe küvete, yıkanmaya, suya alışacaktır. O yüzden küçüklükten aşıları tamamlandıktan sonra ama önemli bunu unutmayın. Aşıları bittikten sonra tamamen aşılarını yaptırdıktan sonra yıkama işlemini yapabilirsiniz. Sevimli tüylü dostlarımız, köpeklerin sağlıkları kadar bakımları da önemlidir. Hayatımızı paylaştığımız can dostlarımızın temizlik ve bakımlarını titizlikle yapmamız, ömürlerini daha kaliteli geçirmeleri için yapmamız gerekenlerin en başında geliyor. Bunu unutmamamız gerekiyor. Şimdi evcil hayvan sahipleri köpeklerini yıkarken nelere dikkat etmelidir? Bunlar maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz aslında. İdeal sıcaklıkta köpeğinizi yıkamalı, yani ılık su kullanmalısınız. Köpek derisine uygun şampuan, bakım malzemeleri kullanmalısınız. Bu şampuanları hani deneyerek de bulabilirsiniz. Ben deneyerek en idealini şu an bulmuş durumdayım. Köpeklerinizi yıkarken kulaklarına su kaçırmamaya özen göstermelisiniz. Yıkama bittikten sonra köpeklerin tüylerini çok dikkatli biçimde kurutmalısınız. Yani hani gerçekten böyle onları severek, okşayarak, böyle korkusunu yenerek yıkamanız gerekiyor. Yanınızda onlara atıştırmalıklar, ödül mamaları bulundurabilirsiniz. Ya okşayarak, böyle gördüğünüz gibi okşayarak yıkayacaksınız, severek yıkayacaksınız. Korkutmadan, çünkü suya ne kadar alıştırırsanız sizin işiniz de büyüdükçe o kadar kolay olacaktır. Dediğim gibi köpeğinizi yıkamadan önce köpeğinizin tüyleri uzunsa tüylerini nazikçe böyle güzel bir tarayın. Ardından köpek şampuanı ılık su ile tüylerini böyle yedire köpeğinizi yıkarken 10-15 dakika boyunca böyle masaj yapabilirsiniz. Köpek yıkama eldivenleri masaj için oldukça işinize yarayacaktır ama onlar büyük köpeklerde işe yarıyor. Ben şu an küçük bir küçük bir yavru yıkadığım için o eldiveni kullanmıyorum. Eğer ki köpeğiniz büyükse o eldivenden kullanabilirsiniz. Köpeğinizi yıkarken arka taraftan doğru başlayın. Patilerini yıkayın. Arka tarafı ve vücudu yıkayın. En son köpeğin kafasını yıkayın. Köpeğinizin kafasını yıkarken de kulaklarına su kaçırmamaya özen gösterin. Bunu devamlı söylüyorum ama kulaklarına su kaçırmayın. Çünkü gerçekten hasta oluyorlar, rahatsız oluyorlar, ölümlerle sonuçlanıyor. O yüzden kulaklara su kaçırmayalım. Eğer ki tecrübeniz yoksa kulaklara pamuk da tıkayabilirsiniz. İşte köpekler ne zaman ve nasıl yıkanmalıdır? Bunun da cevabını size şöyle bir açıklayabilirim. Köpekler özellikle yaz aylarında daha çok dışarı çıkmakta ve kirlenmektedir. Yaz aylarında yıkanma bu sebeple daha sık olur. Köpeğinizi sıcak havada yıkamanız daha sağlıklıdır. Soğuk havalarda yıkanma hastalığın habercisi olabilir. Çünkü onların da burnu akıyor. Çünkü onlar da hastalanıyor. Yani tamamen sıcak bir ortam olduğu zaman, yıkandıkları zaman hastalanma riskleri daha da düşük oluyor. Ayda bir tüy yapısına uygun bir şampuanla köpeğinizi yıkamanız sağlıklıdır. Daha sık ya da soğuk havalarda yıkamanız veteriner kontrolünde olması öneriliyor. Yani veteriner kontrolüne götürüyorsanız devamlı her ay ya da 2 ayda bir, evet, soğuk havalarda da yıkayabilirsiniz. Köpeklerin sık yıkanması genellikle tavsiye edilen bir durum değildir. Çünkü evcil dostlarımızın bilinçsiz ve çok sık yıkamak onların sağlığına olumsuz etki edebilir. Çok sık yıkanan bir köpeğin derisi hassaslaştığı için tüylerde cansızlaşma, derinin nem dengesinin bozulması, mantar vesaire deri hastalıkların oluşmasına, üçlü pasta olmasına neden olabilir. Yani bu ihtimaller yüksek olabilir devamlı sık sık köpeğinizi yıkarsanız. Köpeğinizin görünümü hem onun hem de sizin moraliniz için oldukça önemlidir. Sağlıklı bir yaşam püf noktalarla uyulduğu sürece oldukça kolay sürdürülebilir. Şimdi köpeklerim olduğu için ve ben senelerce köpeklere baktığım için bana gelen sorular: köpekler yıkanır mı? Köpeğimi nasıl yıkayabilirim? Yavru köpekler nasıl yıkanır? Köpekleri ne sıklıkta yıkamalıyım? Yani bunların cevaplarını sizlere vermeye çalıştım, vermeye çalışıyorum. İnşallah bu da işinize yarar, bu videoda işinize yarar.
Hani kimileri diyor ya işte köpekleri yıkadıktan sonra saç kurutma makinesiyle kurutmayın. Ya çünkü onları korkutmanızı istemiyorlar ya da işte tüylerini yakmanızı, derilerine zarar vermenizi onlara istemiyorlar. Ama eğer ki kendinize güveniyorsanız, onlara zarar vermeyeceğinizi biliyorsanız, ben senelerdir köpek bakıyorum, seneler köpek besliyorum ve ben alıştırdım, yavaş yavaş zamanla da köpekler alışıyorlar. Saç kurutma makinesiyle çok güzel biçimde kurutabilirsiniz. Artı zaten banyodan sonra onları bir saat boyunca tamamen böyle sıcak bir ortamda, yani havlu, temiz kuru havlulara falan sararak, köpek havlusu kullanmanız gerekiyor zaten. Köpek havluları da var kurulamak için. Hiçbir yerin ıslak kalmadığına emin olana kadar onları böyle okşayarak, severek güzel güzel kurutacaksınız. Önemli nokta bu. Kulaklarını da evet kulak çöpüyle falan temizleyebilirsiniz. Tırnak kesimini yıkamadan önce yapmanız daha da uygundur. Minnoşunuz, köpeğiniz yıkandıktan sonra hem mis gibi kokacak hem de kirlerinden arındığı için temiz ve parlayan bir görünüme sahip olacak. Bu onu da mutlu edecek, sizi de mutlu edecek. Böyle alıp mis mis koklaya koklaya öpe öpe sevebileceksiniz. Şimdi köpeklerimize banyo yaptırırken onlarla devamlı böyle sakin, sessiz, hani böyle ses tonumuz düşük biçimde konuşmamız gerekiyor. Onları rahatlatmamız gerekiyor. Özellikle ilk banyo yaptırıyorsanız onlarla devamlı konuşmanız gerekiyor. Bu güzel konuşmalar onları da rahatlatıyor. Artı sizi de rahatlatacak. Hani gerilmeyeceksiniz, bir yerine bir şey yapacağım mı ya da işte o gerildiği zaman siz yanlış bir şey yapmaktan korkacaksınız falan filan. Onlar ortadan kalkacak. Yani rahat rahat onu yıkayacaksınız. Köpeğinize banyo yaptırdıktan sonra da onunla ilgilenmeye ve konuşmaya devam edin. Bu sizi de onu da daha da rahatlatacaktır. Bu durum siz farkında olmasanız da köpeğinizin size olan güveni sayesinde sudan korkmamasını sağlayacaktır. Özellikle yavruluk dönemlerinde köpekler yıkanırken çok fazla heyecanlanabiliyorlar, travmalar yaşayabiliyorlar. Köpeğinizle yavruluk döneminde banyo yaptırırken ona sudan korkmaması gerektiğini ve sizin her zaman onun yanında olduğunuzu, güvenini köpeğinize hissettirirseniz köpeğinizin büyüdüğünde sudan korkmasını da engellemiş olursunuz. Yani konuşmak gerçekten işe yarıyor. Ben bunu yaşayarak gördüm ve biliyorum. Köpekler genel olarak yıkanmayı sevmezler ve banyoya gireceklerini anlayınca böyle rahatsız olurlar. Köpeğinizi rahatlatabilmek için sevgi dolu, yumuşak bir şekilde konuşarak onu sakinleştirebiliyorsunuz. Köpekler sizin sesinizin tonundan korkulacak bir şey olmadığını anlıyorlar. Gerçekten ben bunu biliyorum, gözlerinden görebiliyorum onların böyle. Ben konuşurken böyle sessiz biçimde, sakin biçimde onlara konuşurken korkularının gittiğini, titremelerinin kesildiğini görebiliyorum yani. Şimdi yıkama işlemini yaptınız, kurulama işlemini de yaptınız, böyle güzelce taradınız, kurutma işlemini de yaptınız. Ama dediğim gibi kurutma işlemini fön makinesi kullanılmamalıdır diyorlar ya, işte bu hani derisine zarar vermeyin diye söylüyorlar. Fön makinesi kullanabilirsiniz ama düşük devirde kullanın. Hani kendinize güvenmiyorsanız kullanmayın. Ben senelerce baktığım için onların hangi ısıda falan kurutabileceğimi bildiğim için kullanıyorum. Şimdi yıkama sürecinde dostunuzun en seveceği aşamaya geldik. Bütün yıkama bitti, kurulama bitti, her şey bitti. Eğer köpeğinizi banyo sonrası sevdiği bir şeyle ödüllendirirseniz sonrasında ne geleceğini öğrenir ve size yıkanma konusunda daha da az zorluk çıkartır. Yani hani ben banyo yaptıktan sonra bir ödül maması yiyeceğim diye düşündüğü zaman size daha da böyle kolaylıkla yıkatacaktır kendini. Vereceğiniz ödül küçük bir parça ödül maması olabileceği gibi sevdiği bir oyuncağıyla evde biraz oynatmak bile olabilir, yani sırf mama değil bu. Ben bir de şey fark ettim, böyle banyoları yaptıktan sonra kendi kendilerine gördüğünüz gibi yuvarlanmaları, oynamaları, onları biraz daha böyle sanki enerjiyi topluyorlar banyo yapıldıktan sonra. Bir de çok su tüketiyorlar, yani banyoda devamlı terliyorlar mı artık, nasıl oluyor bilmiyorum ama su içme isteği fazla oluyor. Lütfen banyodan sonra da onların önlerine sularını koyun. Bugün sizlerle bu küçük videomu paylaştım. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz.